Merhaba, bugün size motifli çantayı anlatacağım. Öncelikle bilgileri vermek istiyorum. Baştan sona 3,5 milim tığ ve spagetti yarnın Slim Cotton Plus iplerini kullandım. Bunlar pamuklu ipler ve sert dokulu ipler. İstediğiniz ipleri kullanabilirsiniz. Marketten aldığım kışlık iplerle de anneme bir tane yapmıştım. O da gayet memnun kullanıyor. İstediğiniz ipleri kullanabilirsiniz. Elinizdeki ipleri değerlendirebilirsiniz. İplerin renklerini ekrana yazacağım. İnternetten de Slim Cotton Plus ipler olarak bulabilirsiniz. Motifler yeni başlayanların bile rahatlıkla yapabileceği en kolay motiflerden hanım dilendi bey beğendi olarak geçiyor ya da büyük anne karesi büyük anne motif olarak duymuş olabilirsiniz. 18 tane motife ihtiyacımız var. Ben 17 tanesini hazırladım. 18.yi sizinle beraber hazırlayalım ve çantamızı yapalım. Artık örmeye başlayabiliriz. Bu çantayı da yeni başlayanlar rahatça anlayabilsin, çevirilerde düzgün çevrilebilsin ve özel gereksinimli arkadaşlar rahatça örebilsin diye yavaş yavaş ve tek tek anlattım. Anlatımsa yavaş gelirse oynatma hızından hızlandırarak izleyebilirsiniz. Ben de başka videoları 2x yaparak izliyorum. Çantanın iç kısmı da bu şekilde. Birinci sıraya açık sarı renkle başlayacağız. Sihirli halka yaparak başlıyoruz. Sihirli halka yapmak için ipi döndürdüm ve halka yaptım. İpi döndürdüm ve halka yaptım. Bunun başka teknikleri var. Bildiğiniz şekilde yapabilirsiniz. Hepsinin sonucu aynı. Yeni başlayanlar için tekrar gösteriyorum. İpi döndürdüm ve halka yaptım. 3,5 milim tığ kullanıyorum. Halkaya girdim. İpi aldım. 3 zincir çekerek başlıyoruz. Bu 3 zincirde bir tane ikili trabzan kabul edeceğim. Zincir çekmek için ipi aldım, ilmekten geçirdim. İpi aldım, ilmekten geçirdim ve ipi aldım, ilmekten geçirdim. Yeni başlayanlar zincir çekmeyi ya da ikili trabzanı bilmiyor olabilir. O yüzden onlar için başını yavaş anlatacağım. Sonra hızlı hızlı ilerleyeceğiz. Zincirlerimiz V harf şeklinde görünüyor. 3 tane V harfi görüyorsunuz. Yani 3 tane zincir çektik. Bunda bir tane ikili trabzan kabul ediyoruz. Şimdi ikili trabzan yapacağız. Onun için tığın başına bir kere doladım. 2 ilmeği birlikte tutuyorum. Halkaya girdim ve ipi aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. 2 ilmeği birlikte, 2 ilmeği birlikte alıyorum. İkili trabzan yapmak için tığın başına bir kere doladım, 2 ilmeği birlikte tuttum, halkaya girdim ve ipi aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte, ikisini birlikte alıyorum. İkili trabzanı bu şekilde yapıyoruz. Başta çektiğimiz 3 zincirde bir tane ikili trabzan kabul etmiştik. 3 zincirle beraber 1, 2, 3 tane ikili trabzan yapmış olduk. Yapacağımız işlem 3 tane ikili trabzan yaptıktan sonra arada bir zincir çekeceğiz. Arada bir zincir çektim. Tığın başına doladım. Yine halkanın içine ikili trabzan yapıyorum. İpi aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Tığın başına dola, halkaya gir, ipi al. Tığın üzerindeki 3 ilmekten ikisini birlikte al. Son kez tığın başına dola, halkaya gir, ipi al. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte al. Burada da görüyorsunuz 3 tane ikili trabzan yaptık. Motif bitene kadar bu 3 tane ikili trabzana üçlü gruplayacağız. Biz kare bir motif yaptığımız için bu üçlü gruplardan 4 tane yapacağız. 1, 2, 3, 4 tane yapacağız. 2 tanesini beraber yaptık. Artık ikili trabzan yapmayı da biliyoruz. Arada bir zincir çekelim ve halkanın içine 3 tane ikili trabzan yapalım. Arada bir zincir çekiyorum ve halkanın içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığın başına doladım. Sırasıyla birinci ikili trabzan, tığın başına doladım. İkinci ikili trabzan ve son kez tığın başına doladım. Üçüncü ikili trabzan. 3 tane ikili trabzan yaptıktan sonra arada bir zincir çekiyorum ve halkanın içine 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 3 tane grubu yaptık, dördüncüyü yapacağız artık. Birinci ikili trabzan, ikinci ikili trabzan ve üçüncü ikili trabzan. Arada bir zincir çekerek halkanın içine 4 tane üçlü grup yaptık. Artık birinci sırayı bitirdik. Halkadan kalan ipi çekiyorum. Halkadan kalan ipi çektim. Ortası kapanana kadar çektim.
Yine sıra sonunda arada bir zincir çekiyorum. En başta 3 zincir çekmiştik. Onu atlıyorum, ona dokunmuyorum. Bir sonraki ikili trabzanın tepesine ilmek kaydırıyorum. 3 zinciri atladım. Bir sonraki ikili trabzanın tepesi V harf şeklinde görünüyor. V harfine girdim, ipi aldım ve ilmekten kaydırdım. Birinci sırayı da bu şekilde bitirmiş olduk. Birinci sıranın sonunda ipimi gevşetiyorum. Motifi içinden geçirdim. Sıkıladım ve yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum. Sonra o ipleri gizleyeceğiz. Bu şekilde birinci sırayı yapmış olduk. Şimdi ikinci sıraya geçeceğiz. İkinci sırada da yapacağımız işlem çok kolay. Bir zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan, arada bir zincir, 3 tane ikili trabzan yapacağız. İkinci sırada koyu sarı kullanacağım. Öncelikle ilmek yapmam lazım. İlmek yapmak için yine sihirli halka yapar gibi ipi döndürdüm ve halka yaptım. Bu sefer daha küçük bir halka yaptım. Tığla giriyorum, ipi aldım ve buradaki ipi sıkıladım. Bu şekilde ilmeğimi oluşturmuş oldum. Artık ikinci sıradayız. Motifi ikili trabzanlarla öreceğim için tığın başına bir kere doluyorum ve iki ilmeği birlikte tutuyorum. Artık yeni başlayanlar da ikili trabzan yapmayı öğrendiler. Hızlı şekilde ilerleyebiliriz. Bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan, arada bir zincir ve 3 tane ikili trabzan yapacağım. Ben genelde ipi nerede kestiysem onun karşısında başlıyorum. Buradaki bir zincirlik boşluğa girdim ve ipi aldım. Örerken buradaki ilmekten kalan ipi de gizliyoruz, ondan da kurtuluyoruz. İpin üzerine aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. Yine ikisini birlikte alarak ikili trabzan yaptım. Birinci ikili trabzanı yaptım. İkinci ikili trabzan ve üçüncü ikili trabzan. İkinci sırada yapacağımız işlem neydi? Bir zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan, arada bir zincir ve aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 ve 3. Bu şekilde. Yani bir zincirlik boşluklara 2 tane üçlü grup yapacağız ve arada bir zincir çekeceğiz. Burada ilmekten kalan ipi de keselim. Bu boşluktaki işimizi bitirdik. Diğer boşluğa geçiyoruz. İkili trabzan öreceğim için tığın başına doluyorum. Buradaki bir zincirlik boşluğa da 3 tane ikili trabzan. 1 2 3. 3 tane ikili trabzan, arada bir zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çekiyorum. Aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Her boşluğa aynı işlemi yapacağız. İki tane boşluğu beraber yaptık. 2 tane daha bir zincirlik boşluk kaldı. Onlara da 3 tane ikili trabzan, arada bir zincir ve 3 tane ikili trabzan yapalım ve sıra sonuna kadar gelelim. Diğer iki boşluğa da aynı işlemi yaptım. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda ilk yaptığım ikili trabzanın tepesine giriyorum. V harf şeklinde görünüyor. V harfine girdim. İpi aldım ve ilmekten kaydırdım. Bu şekilde ikinci sırayı da bitirmiş oldum. Burada yine ipi gevşetiyorum. Motifi içinden geçirip sıkılıyorum ve yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum. Sonrasında gizleyebileceğim kadar ip bırakıyorum. Her sırada motifi bu şekilde elimizle düzeltiyoruz. Bir zincirlik boşluklardan çekiyorsunuz ve motifinizi düzeltiyorsunuz. Üçüncü sıra için turuncu kullanacağım. Yine ilmeğimizi oluşturuyoruz. Sihirli halka yapar gibi ipi döndürdüm. Halkaya girdim, ipi aldım ve bir zincirde bir ilmek oluşturdum. İkili trabzan öreceğim için tığın başına bir kere doladım ve 2 ilmeği birlikte tutuyorum. İpi burada kesmiştim. Yine karşısından başlıyorum. Bir zincirlik boşluklar yine 3 tane ikili trabzan, arada bir zincir ve 3 tane ikili trabzan için. Bir zincirlik boşluğa giriyorum,
ipi aldım. İlmekten kalan ipi arada geziyorum. Birinci ikili trabzan. İkinci ikili trabzan. Üçüncü ikili trabzan. Arada bir zincir çektim. Tığın başına doladım ve aynı yere 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Öncelikle ilmekten kalan ipi burada hemen keselim, ondan kurtulalım. Kaç sıra örersek örelim her bir zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan, arada bir zincir, 3 tane ikili trabzan yapacağız. Motif 3. sıradan sonra kendisini tekrar ediyor. 3. sıradan sonra istiyorsanız 300 sıra örün, hep aynı işlemi yapacağız. Bir zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan, arada bir zincir, 3 tane ikili trabzan yapacağız. Ve bu arada oluşan boşluklara, bir boşluktan diğerine geçerken arada bu şekilde boşluklar oluştu. Oralara da 3 tane ikili trabzan yapacağız. Motif de bu sayede büyümüş olacak. Bir zincirlik köşe boşluğunu yaptık. Şimdi aradaki boşluğa geliyorum ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. 3 tane ikili trabzanı yaptım. Bir zincirlik köşe boşluğuna geliyorum. Oraya ne yapacağız? 3 tane ikili trabzan. Arada bir zincir ve aynı yere 3 tane ikili trabzan yapacağız. 1 2 ve 3. Bu şekilde. 4 tane bir zincirlik köşemiz var. 4 tane de arada oluşan boşluklarımız var. Arada oluşan boşluklara 3 tane ikili trabzan yapacağız. Bir zincirlik köşe boşluklarına da 3 tane ikili trabzan, arada bir zincir ve 3 tane ikili trabzan yapacağız. Sıra sonuna kadar geldim. En son boşluğa da 3 tane ikili trabzan yaptım. Sıra sonunda ilk yaptığım ikili trabzanın tepesine giriyorum. V harf şeklinde görünüyor. V harfine girdim. İpi aldım. İlmekten kaydırdım. Yine ipi gevşetiyorum. Motifi içinden geçirip yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum. Artık son sıraya geçeceğiz. Motifimiz bu şekilde tabak gibi görünebilir. Ne yapacağız? Köşelerden bu şekilde çekiyoruz. Bu şekilde motifi düzeltiyoruz. Bir zincirlik boşlukla yapacağımız işlem de değişmeyecek. Arada oluşan boşlukla yapacağımız işlem de değişmeyecek. Tek değişen şey her sırada buradaki üçlü grup sayısı birer birer artacak. Üçüncü sırada bir taneyken dördüncü sırada 2 tane olacak. Bu şekilde motifimiz büyümüş olacak. Dördüncü sıra için bordo renk kullanacağım. Mantığı anlaşıldı ama yeni başlayanlar için başlangıcı ve bir sırayı bir kenara göstermek istiyorum. Kalan 3 kenarı sonra örerek hızlıca ilerleyeceğiz. Yine tığa ilmek yapıyorum. İkili trabzan örerken de buradaki ilmeği gizleyeceğiz. İkili trabzan örmek için tığın başına bir kere doladım. 2 ilmeği birlikte tutuyorum. Bir zincirlik boşluğa gireceğim ve 3 tane ikili trabzan, arada bir zincir, 3 tane ikili trabzan yapacağım. Bir, iki ve 3. 3 tane ikili trabzan, arada bir zincir ve aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Bir zincirlik köşeyi yaptık. Şimdi aradaki boşluğa geçiyoruz. 2 tane üçlü grubun arasındaki boşluğa giriyoruz ve 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 ve 3.
Bir sonraki boşluğa giriyorum. Yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra bir zincirlik köşe boşluğum var. Bir zincirlik köşe boşluklarına 3 tane ikili trabzan, arada bir zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çektim ve aynı yere 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Ne bir zincirlik boşlukları yapacağım işlem değişecek, ne de arada oluşan boşlukları yapacağım işlem değişecek. Kalan 3 kenarı da aynı şekilde örelim ve sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Yine ilk yaptığım ikili trabzanın tepesine giriyorum. V harfine girdim. İpi aldım ve ilmekten kaydırdım. Yine ipimi esnetiyorum. Motifi içinden geçirdim ve yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum. Yine motifi bu şekilde köşelerden çekerek düzeltiyorum. Dördüncü sıra artık benim son sıram. Dördüncü sırada 10 santime ulaştım. Motifin genişliği 10 santim. Siz ipiniz tığınız değişik olabilir ya da elinizin sıkılığı gevşekliği değişik olabilir. Aynı ölçüye ulaşmadıysanız bir sıra daha örebilirsiniz. Yapacağımız işlem kaç sıra örersek örelim. Bir zincirlik boşluklara 3 tane ikili trabzan, arada bir zincir, 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Arada oluşan boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Her sırada bu boşluklarınız birer birer artıyor biliyorsunuz. Büyütecek olanlar motiflerini büyütüyorlar. Yine sıra sonunda bu şekilde iplerini koparıyorlar ve son sıraya geçiyoruz. Ben normalde diğer bu çantalarda yaptığım gibi en son sırayı beyaz renkle yapmıştım. Hatta videosunu da çektim, birleştirdim, son aşamaya geldik. Onun fotoğrafını da eklerim. Gözünde problem olan arkadaşlar ya da bazı büyüklerimiz görmekte zorlanacaktı. İçime sinmedi, o yüzden bu şekilde şeker beyaz rengiyle yaptım. Siz diğer çantalardaki gibi görünsün istiyorsanız beyaz renkle yapabilirsiniz. Ben videoda daha net görünsün diye şeker beyaz renk kullanacağım. Yine bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. Yeni başlayanlar sık iğneyi öğrenebilsin diye başını yavaş anlatacağım. Sonra hızlı hızlı ilerleyeceğiz. Sık iğne örmek için tığın başına dolamıyoruz. Yapacağımız işlem çok kolay. Bir zincirlik boşluğa gireceğim ve 2 tane sık iğne yapacağım. Bir zincirlik boşluğa giriyorum. İpi aldım. Tığın üzerinde 2 ilmek var. İkisini birlikte alarak sık iğne yapıyorum. Sık iğne yapmak için tığın üzerindeki 2 ilmeği birlikte alıyoruz. Bir zincirlik boşluğa birinci sık iğne yaptım. Aynı yere tekrar giriyorum. İpi aldım. Tığın üzerinde 2 ilmek var. İkisini birlikte alarak sık iğne yaptım. Her bir zincirlik boşluğa 2 tane sık iğne yapacağız. Bunları birleştirme yaparken kullanacağız. Sonrasında yapacağımız işlem aşağıda 12 tane ikili trabzan var. Görüyorsunuz 4 tane üçlü grup var. 4 kere 3 12. Yani 12 tane ikili trabzan var. Sırasıyla her birinin üzerine bir tane sık iğne yapacağım. Son sırayı da örmekte hiçbir sıkıntı yok. Sadece yeni başlayanların yanlış yapabileceği şey, altıgen hırkalarda da anlatıyorum biliyorsunuz. Köşeyi ördükten sonra ilk trabzanın tepesi kapanabilir bu şekilde. O zaman ne yapıyoruz? Buradaki sık iğneleri çekiyoruz ve ilk trabzanın tepesinden örmeye başlıyoruz. İlk trabzanın tepesini atlamıyoruz ki sayılarımız eşit şekilde ilerleyebilelim. Birinci trabzanın tepesine girdim, sık iğne yaptım. Bir sonrakine girdim, ipimi aldım, sık iğne yaptım. Bir sonrakine girdim, ipimi aldım ve sık iğne yaptım. İlmekten kalan ipi de arkada gizliyorum. Sık iğne yapmak için sırasıyla ikili trabzanların tepesine giriyorum ve 2 ilmeği birlikte çekiyorum. Sıkı sıkı yapmıyorum, kasma yapmasın. Gevşek şekilde sık iğnelerimi örüyorum. Yine elimle düzeltiyorum. Aşağıda 12 tane ikili trabzan var.
her birinin tepesine sırasıyla sık iğne yapıyoruz. Burada ipimizi kopardığımız yer var. Yine ilmek kaydırdım. Trabzanın tepesine giriyorum. Oraya da bir tane sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine girdim. Bir tane sık iğne yaptım. Ve bir sonrakine girdim. Bir tane sık iğne yaptım. Elimle düzelttim. Toplam köşeden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane sık iğneyi yapmışım. Yani doğru şekilde ilerlemişim. Sayılar çok önemli çünkü birleştirirken karşılıklı sık iğneleri kullanacağız. Bir zincirlik boşluğa geldim. Oraya ne yapıyorum? 2 tane sık iğne yapıyorum. 1, aynı yere girdim. 2. Köşelerde 2 tane sık iğne yapıyoruz. Sık iğnenin biri bu kenarın sık iğnesi, biri de bu kenarın sık iğnesi. Köşeyi yaptıktan sonra ilk trabzanın tepesi kapanabilir. Ne yapıyoruz? Sık iğneleri çektik. Trabzanın tepesi V harf şeklinde açıldı. Birincisinden örmeye başlıyoruz. Sırasıyla her birine sık iğne yapıyorum. Sayarak da ilerleyebilirsiniz. Aşağıda toplam 12 tane ikili trabzan var. Her birinin tepesine bir tane sık iğne yapıyoruz. Bu kenarı da göstereceğim. Sonra hızlı şekilde ilerleyeceğiz. Hiçbir zorluğu yok. Sadece ilk defa sık iğne öğrenenler için gösteriyorum. En son ikili trabzanın tepesine de sık iğne yaptım. Örgüyü düzelttim. Köşeden sonra yine sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Doğru şekilde ilerlemişiz. Son kez köşeye geliyorum. Bir zincirlik boşluğa 2 tane sık iğne yapıyorum. Son sırada yapacağımız işlem de bu kadar kolay. İki kenarı beraber yaptık. Kalan iki kenarı da yapalım. Sıra sonunda artık düzgün bir bitiş yapacağız. Sıra sonuna kadar geldim. En son ikili trabzanın üzerine de sık iğne yaptım. Yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum. Düzgün bir bitiş yapacağız. Motifi düzeltiyorum öncelikle. Düzgün bitişten kastım sık iğnelerin tepesi de V harf şeklinde görünüyor. 2 tane kanadı var. Biri örgünün güzel yüzünde, ön yüzünde, biri arka yüzünde, iç yüzünde. Biz bu tepeleri ve kanatları kullanarak bir tane daha sık iğne tepesi oluşturacağız. V harfi oluşturacağız. Karşılıklı birleştirirken de tüm tepeler V harfi şeklinde göründüğü için ister dikelim, ister tığla birleştirelim, düzgün şekilde birleştirebileceğiz. Yeni başlayanlar benimle beraber yapsın lütfen. Köşede 2 tane sık iğne yapmıştık. İlk sık iğneyi atlıyorum. İkinci sık iğnenin tepesine arkadan giriyorum. Daha küçük bir tığ numarası kullanıyorum. İlk sık iğneyi atladım. İkinci sık iğnenin tepesine arkadan giriyorum. Bu şekilde. İpi aldım ve örgünün arkasına çektim. Burada da en son yaptığımız sık iğne var. Onun sadece örgünün arkasındaki kanada giriyorum. Örgünün arkasındaki kanada girdim. İpi aldım. Yine örgünün arkasına çektim. Gördüğünüz gibi beraber bir tane daha sık iğne tepesi oluşturmuş olduk. O da V harfine benziyor. Tüm görünümü eşitlemiş olduk. Sonra artık ipi arkada gizleyebilirim. Burada sökülme olmasın diye ipi aldım, ilmek oluşturdum ve kestiğim ipi içinden geçirdim. Yani bir zincirle buraya sabitlemiş oldum. Artık yıkasam da çantayı kullansam da ipim oradan sökülmeyecek. Sonra sık iğnelerin altında ipimi gizliyorum. Yeteri kadar gizledikten sonra dışarıda kalan ipi kesebilirim. Motifimiz bitti, artık ilk gizleme aşamasındayız. Burada halkadan kalan ipi çekiyoruz. Yine halkanın ortası açıldıysa ortası kapanana kadar çekiyorsunuz. Yine burada ilmek oluşturuyorum. İpi içinden geçirdim.
Bir zincirle buraya sabitledim. Sonra halkanın etrafından ipi geçirerek gizliyorum. Artık halkanın ortası açılmayacak. Yeteri kadar gizledikten sonra dışarıda kalan ipi kesiyorum. Görüyorsunuz farklı renklerde iplerimiz var. İp gizlemek de motifi örmek kadar önemli. İplerinizi düzgün gizlemezseniz, sağlam gizlemezseniz sonrasında sökülür ya da dışarıdan görünür. Özellikle satış yaptığınızda sorun yaşarsınız. Her ipi kendi renginde gizliyoruz. Böylece dışarıdan daha iyi görünecek. Köşede gizliyorum. Sadece koyu sarı rengin altından bu şekilde ipimi çekmiyorum. Birinci sırada açık sarı rengin motifin içinden de geçiyorum ki iyice oraya sıkışsın. Sonra dışarıda kalan ipi kesiyorum. Burada da aynı işlemi yapacağım. Kendi renginde ilerleteceğim. Köşede altında gizleyeceğim. Artık motifimiz hazır. Önü bu şekilde, arkası da bu şekilde görünüyor. Önü de arkası da temiz. Aşama aşama ilerleyebilmek için çantayı 2 bölüme böldüm. Siz de artık 18 tane motifinizi hazırlayın. Zaten ikinci bölümde arkasından hemen paylaşacağım. İkinci bölümde beraber birleştirmeye geçelim. Saplarımızı hazırlayalım ve çantamızı bitirelim.